Herkese merhaba. Sizlere bu videoda farklı sayısal modülasyon türlerinin bit hata oranlarını ve bu farklı modülasyonların alıcı verici katmanlarını inceleyeceğiz. İlk olarak farklı sayısal modülasyon türlerindeki hata olasılıklarının formüllerini görmekteyiz burada. Bunlara aşina olduğunuzu düşünüyorum. Bu formülleri MATLAB üzerindeki kodumuza yazdığımızda BPSK için, daha doğrusu kodumuzda BPSK, MPSK, MQM ve DPSK modülasyonlarının formüllerini yazdım. Her bir modülasyonu daha rahat inceleyebilmek için her bir modülasyona farklı bir renk ataması yaptım. Bu renk atamasını kodda da göreceğimiz gibi indeks numarası olarak yazdım. Ve her bir modülasyonda indeksi birer arttırarak daha rahat bir analiz yapmayı sağlayacağız. Az önce de söylediğim gibi işte bu M değerinin değişimine göre hata olasılığının değişimini inceleyebilmek için kodda MPSK'yı 2 ile 5 aralığında değiştirerek 2 üzeri şeklinde yazdım. Böylece 8, 16 ve 32 PSK modülasyonlarını inceleyebileceğiz. Burada az önce söylediğim şeyi tam olarak burada yapmışım. 2 ile 5 aralığında m'i arttırdık. Daha sonra bu m'i büyük m içerisinde 2 üzeri yazarak farklı m değerlerine göre değer analizinin nasıl bir sonuç vereceğini görmüş olacağız. Aynı şekilde MQM için de 2 ile 6 arasındaki değerleri ikişer arttırarak burada 4, 16 ve 64 QM modülasyonlarının hata olasılıklarını inceleyebileceğiz. Kodu çalıştırdığımızda bu grafiği elde ediyoruz. M değerinin arttığında hem PSK hem de QM modülasyonlarında hata olasılığının da arttığını görmekteyiz. Örneğin 64 QM yani yeşil yıldızla belirtilen tam olarak şurası. Hata olasılığının 16 QM modülasyonu yani bu pembe ve dörtgen şeklinde belirtilen modülasyona göre daha fazla hata olasılığı olduğunu görmekteyiz. Aynı şey MPSK için de söylenebilir. Ayrıca tüm modülasyonlarda güç değeri arttıkça ber değerinin de azaldığı görülmekte. Bu kodumuz bu için, yani bunun analizini görmek için yazmıştık. Şimdi aynı şekilde biz burada farklı kanallar kullanarak hangi kanalın daha iyi bir analiz sonucu verdiğini görmek için de bu kodu yazdık. BPSK modülasyonun farklı kanallarda kullanılarak ber analizi yapmıştık. Bu grafiğe bakarsak, öncesinde çalıştırırsam, en optimum sonucun AVGN kanalı tarafından verildiği gözlendi. Bu yüzden sonraki alıcı verici katmanlarda tamamen AVGN kullandık. Zaten Rayleigh kanalı genelde alıcı ve vericinin birbirini görmediği modülasyonlarda ve tasarımlarda kullanılıyor. Burada alt tarafta da gördüğümüz gibi yaklaşık 25-30 desibel kadar bir fark var. Daha optimum sonuç verdiği için dediğim gibi AVGN kanalı kullanacağız. Bu iki kodumuzda ise QPSK ve BPSK'nın alıcı ve verici katmanlarını yazarak teorik ve simülasyon sonuçlarını oluşturduk. Bunları çalıştırdığımızda QPSK için böyle bir grafik, MPSK için ise bunun çalışması biraz daha uzun sürüyordu. Evet, geldi. Böyle bir analiz sonucu elde ediyoruz. Teorik ve simülasyonu üst üste yazdırdığımızda. Şimdi aynı şekilde BPSK'nın Simulink alıcı ve verici katmanlarını kurduk. Burada gördüğümüz BPSK Simulink şematiği. İlk önce rastgele bir sinyal üretiyoruz. Daha sonra modüle etmek için integer bit bloğu ile sinyali bit sinyali haline dönüştürüyoruz. Dönüştürdüğümüz bu bit sinyalini AVGN kanalından geçiriyoruz. Neden AVGN kanalı kullandığımızı az önceki kodda görmüştük. En optimum sonucu bu kanalda aldığımız için AVGN tercih ediliyor zaten genel olarak sayısal modülasyon türlerinde. AVGN kanalında bit sinyaline beyaz Gauss gürültüsü ekleniyor burada. Gürültülü bit sinyalini demodüle ediyoruz daha sonra. Yani modülasyon ve demodülasyonu birlikte yapmış olduk bu şematikte. Daha sonra demodüle edilmiş ilk oluşturduğumuz integer sinyali ile karşılaştırmak için bit integer bloğuna kullanıyoruz. Daha sonra ser analizi için giriş integer sinyalini ve çıkış integer sinyallerini error rate calculation bloğu ile karşılaştırıyoruz. Buradaki girişteki sinyali ve buradaki artık işlemler bittikten sonraki sinyali kıyaslamak için
go to ve from olarak ikisini de bit error rate calculation'a sokuyoruz ve aradaki farkı ölçerek bize bir analiz sonucu elde ettiriyor. Bu analiz sonucunda da az önceki şekildeki gibi teorik ve simülasyon olarak üst üste yazdırmış oluyoruz. Tüm bunların sonucunda ise sayısal olarak belirtmemiz gerekirse o grafikteki değerleri BPSK, DPSK, QPSK ve 16QM alıcı verici tasarımları ve simülasyonlarının sonuçlarını bu tabloda görmekteyiz. Simülasyon sonuçlarına bakarak modülasyonların ber oranı M değerlerine göre değişmekte olduğunu çok rahat bir şekilde gözlemliyoruz aslında. M değeri arttıkça ber oranı artmakta. Bu tabloda bit hata oranına bağlı olarak BPSK'nın bir iletişim sistemindeki en etkili modülasyon olduğu sonucuna vardım. Bu tabloya baktığımızda modülasyonların M değerinin arttığında sistemin performansının düştüğünde gözlemlemiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim.